Bugün çantamızda kutular birlikte onları açacağız. Ayrıca akşam üzere video atmıştım. Hemen göstereyim şöyle. Puffy kral oldu. Ee, Ve de deniz keşfi gezisini seçti. Şimdi bunun önemi nedir size hemen kısaca bahsedeyim. Eğer bulabilirsem burada. Birkaç tane. Bir tane bulsam o da yeter gerçekten. Ben birkaç tane vurdum da. Deniz keşfi dedikleri bu esrarengiz sular. Buna keşife gönderiyoruz. Minimum 500 bin asker istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hızlandıralım. Evet, savaş vermedi. Burada savaş yaptığı zaman sandık veriyor. Ben birkaç tane topladım deminden. Bakın kaynak ödülleri var. Ee, Daha sonra sandık alabiliyorsunuz bu şekilde. Bunların içinden mor ekipmanlar çıkıyor. Yani iyi değil ekipmanlar ama yeni başlayan bir oyuncu için iyi olabilir. Onun faydasına olabilir. Bir de şu şekilde bir sandık veriyor. Görmem lazım. Evet, demin yağma attığım için göremiyorum. Her neyse. Ayrıca bir de şundan bahsedeceğim. Videolarımda sürekli söylüyorum ama bakın imparatorluk cephanesi var. Bizim bir önceki kral Tianya şey açtı. İmparatorluk menajerini duyurdu. Şöyle göstereyim size de hemen. Tianya açtı bunu. Puffy zaten daha yeni kral oldu. Puffy de tebrik ediyorum buradan. Hani düşmandır değildir. Çok önemli değil. Sonuçta Timer'ı aldı, kazandı. E, Bilenin hakkıyla kral oldu. Tebrik etmek düşer bize de. Burada imparatorluk cephanesine bakın. Şu sandık çok çok önemli. Yeni başlayan için, hala oynamaya devam edenler için. Bu ekipmanların hepsi çok 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 kıymetli arkadaşlar. Çok kıymetli. Ya buradakilerin hemen hemen hepsi kıymetli ama alabilirsiniz öncelikle bu sandığı almaya çalışın. Bunu alamazsanız bunu almaya çalışın. Bunu da alamadınız mı? Emsalsiz var, yöre var. Sonra bunun içinden şansınıza göre yani Atlantis sandığı çıkabilir. Diğer deminki gösterdim sandıklardan çıkabilir. Tabi sadece bunlar değil. Burada bir sürü sandık var. Bunlardan herhangi biri de çıkabilir. Bana genelde aşağıdakiler çıkıyor. Daha sonra cevher taşları var, işte yeni pelerinler var falan filan. Siz de kendiniz zaten imparatorluk oyunları açıldığında bunları görüp alabilirsiniz. Muhtemelen saat bana uymayacak. O sebeple ben oynamayacağım. Bir de şeyden bahsedecektim. Geçen gün videoda göstermeyi unutmuşum ben. Emsalsiz konusunda bahsetmeyi unutmuşum. Üretim kaleniz varsa bu yeni gelen kamplardan çıkıyor bu yüzük. Bereketli anlaşma 115 veriyor. Şöyle yapayım. Bu ne işe yarıyor? Çok kısa hemen bunu da göstereyim size de. Eğer bulabilirsem. Burada var mı? Evet, var. 4 milyon 806 bin. Şu anda ben ticarete 3 milyon 350 bin gönderiyorum. Ticaret yapalım. Bakın şimdi. 3 milyon 350 bin gönderdim. Aldığım kaynağa bakın, 10 milyon. Yani bu ne demek? 65 tane 60 tane hakkınız var günde. Yani tek seferde. Günlük tabi bu yenileniyor. Her 15 dakikada bir jeton veriyor. Şimdi hesabını yapmayacağım onun. 60 taneyi yaptığınız varsayın. Eğer e, üretim kaleniz varsa veyahut da yeni oyuna başladıysanız, kaynak lazımsa bu kampları yapın. Gelen yüzüğü benim gibi mitik yaparsanız, yükseltirsiniz yükseltmezsiniz bilemem ama mitik yaparsanız 10 milyon kaynak. Bu ekmek için geçerli. Tabi bu şeyde biraz daha fazla veriyor. Bu odun için geçerli. Ekmekte daha fazla veriyor. İşte demirde, taşta biraz daha azalıyor. Şimdi gelelim videonun konusuna. Şimdi sandıklarımız birikmişti. Şu kalemi de geri takayım da bir saniye. Bu deminki söylediğim esrarengiz sulardan şu 4 sandığı veriyor bize. Üstte olan. Hemen onları açalım. Hatta bakayım en üstte çıkarsa açayım hemen. Evet. Çok bir şey veriyor mu? Önemli bir şey veriyor mu? Yani size göre önemli olabilir belki. Yeni başlamışsınızdır. İhtiyacınız vardır. Alın abi. Sonuçta ücretsiz. Yeni itemlerden verdi. Güzel item verdi. Neler verdiğini göremedim ama çantalar. Bunlar pelerinler olması lazım. Eski pelerin. Bunlar yeni pelerin. Yeni mi? Acaba bir eskisi mi diyeceğim.
Yeniler gibi duruyor. Evet, yeni bunlar. Yeni pelerinler. Burada bana emsalsiz pelerini lazım. Bir tane verdi. Ama daha çok lazım da. Açalım abi hepsini. Hızlıca. Hatta ben şöyle yapayım. Ben burayı hızlandırayım. Videonun bu kısmına. Hızlandırmış şekilde atayım. Çünkü biraz uzun sürecek. Önemli sandık gelirse eğer önemli sandıkları sizle beraber açarız. Tekrardan merhabalar. Videonun ortasında şeye girdim de aslında hepsini açıp burayı hızlandırıp hepsini açıp ondan sonra yani konuşacaktım. Ama gevezeliğim tuttu diyeyim. Şimdi burada birçok sandığımız var. Bazıları önemli, bazıları önemsiz. Bazılarını sizinle beraber açmak istedim. Bunlar falan. Çok benim için önemli değil. Öyle söyleyeyim size. Demin bahsettim, bana hiç güzel item vermiyor dedim sandıklar. Yani şu sandık. Bunlar kaynak sandığı. RSS. Benim çantada her zaman zaten RSS vardı. Yani yaklaşık bir 100G'ye kadar her zaman RSS tutarım çantada. Ben bazen kendimi sıfırlatıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Daha doğrusu şöyle anlatayım ben kendime. Ben güç basmayı seven bir oyuncu değilim. Şimdi bazı insanların oyun tarzı farklıdır. Mesela bazı arkadaşlar vardır. Güç basmayı sever. Bazıları güç basmayı sevmez. Yani bu nasıl söyleyeyim? Yani kimisi hem bonusum çok olsun hem güçlü olayım. İnsanlar bana vurmaktan korksun veyahut da nasıl söyleyeyim? Ee, bana saldırırken çekinsin ister. Bir de benim gibi oyuncular var. Ben çok fazla güç basma taraftarı değilim. Ben bayağı bir sıfırlandım. Sıfırlandığım için gücün de şeyini, yani nasıl söyleyeyim size? Güç basmanın benim için bir anlamı ifadesi yok. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Öyle söyleyeyim size. Çok da önemli değil benim için. Hani güç basmışım ben. Ya bana şunu sorsalar, deseler ki sana kale vereceğiz. 1 TL'lik kale mi? İkisi de aynı bonusa sahip olsun. 1 T mi olsun kale, yoksa 12G mi olsun diye sordum. Veya 15G'lik bir kale mi diye. Ben açık açık söyleyeyim ki 15G'lik kaleyi seçerim. Çünkü kalkanımı açtığım zaman hiç üzülmem. Ben kalkanımı açtığım zaman hiçbir zaman üzülmem. Neden üzülmem? Zaten kalem boş. Adam istediği kadar vursun bana. Beni sıfırlayınca canım acımayacak kale isterim her zaman. Bu nedenle ben bu tarz seviyorum. Bu tarz oynamayı seviyorum diyelim. Yani Atlantis'te de görüyorum, adam 12G şey var. Kudreti var. Adamda 70K 80K silahşör bonus var. Abi adam tamamen benim kafadan. Basmış parayı. Ya ben basmıyorum para da, o adam ama basmış. Parayı basmış, 50K bonus yapmış ama güç basmıyor. Helal olsun. Yani severim ben öyle oyuncuları. Yani çok, yani bunu neden böyle oynuyorum? Bir de şu var. İnsanlar genelde kudret basıyor. 100G 200G kudret basıyor. Daha sonra kale sıfırlanınca bütün emeği çöpe gidiyor. O kadar RSS kas, yağma yap, RSS kas, oyuncu vur. Gelen RSS ile altın biriktir. Askere git, kudret bas, araştırmayı yap falan filan. Bonus yap. Ben çok güçlüyüm de. Hayda, bir gün bir işin çıktı diyelim. Sonra eve geldin. İnternetin kesilmiş. Telefonda da internet yok. Bir baktın kale gitti. Ondan sonra ne olacak? Sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Çok çok büyük sıkıntı. Ondan sonra oyunu bırakıyoruz. Yani bırakıyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bazı sandıklar var. Bunları açmak için emsalsiz pelerini giydik. Şöyle göstereyim. Bunlar bize emsalsiz deneyim veren sandıklar olacak. Birazdan. Örnek. Bu mu veriyordu? Hangisi, yok bu vermiyordu. Şaşırdım. Bir saniye. Bir tane hikaye vardı. Hikayenin sandığını ellememiştim. Ama göremiyorum. Birazdan bakalım.
Cevher taşları. Bunları da görmenizi istedim. Bunlar da şeyden geliyor. Neydi, aklıma gelmedi şunun adı. Hemen göstereyim yerini, bir saniye. Şuradaki Pantheon var ya. Buraya tıkladığınızda Krallık Zorlu işlerinden gelen sandıklar. Biz sadece bir tanesini yapabilmişiz. Geri kalanların hepsi bizde full. Ayrıca bu sandıklarda yaklaşık bir 10-12 günlük falan herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Son kutu açma videosundan sonra üzerine sayın ne kadar zaman geçtiğini. O zaman itibaren hiç ellemedim, hiç dokunmadım sırf video çekeyim diye. Kaç tane sandık var onu da bilmiyorum. Herhalde bir 2K kadar sandık var. Yanlış görmediysem eğer. Evet, imparatorluk sandıkları. En sevdiklerim. Şu kral koruyucu tutkusu güzel. Hepsi güzel de o benim için daha bir anlam ifade ediyor. Deminki gelen ok da güzeldi. Onu da seviyorum. Deminki o gösterdiğim gemilerde gelen sandık. Bu böyle mor ve mavi itemler veriyor. Bazen mor veriyor. Zamanında o sandıkla biz şey yapıyorduk, yani düşünün. Aklıma gelmedi. O sandıkla item yapıyorduk. Bol bol item yapıyorduk. Belki hatta birazdan, çok uzun olmazsa video, item yapma videosu da gösterebilirim yani. Atlaya atlaya video yapıyorsunuz. Özür dilerim. Atlaya atlaya item yapıyorsunuz. Kafa gitti iyice. Hastalık bizi mahvetti. Evet, şunu da basalım. 8 tane verdi. Şunu da olmadı en son açacağım. Evet, şurada Cengiz Han'ın hediyesi. Emsalsiz bunun için gerekli. %400 emsalsiz verdi buradan. %30 da pelerinden alıyorum ben. Yani buradan yaklaşık 550-600 arası bir emsalsiz aldım. Çünkü yöremde var. Yörede de var biraz. Şunu açalım. Tamam abi. Bunlar çok fazla şey yapamadım bu hafta. Kamp yapamadım. Yani 10-12 günlük kamp sandığına bakın. 1300 tane falan sandık var. Normalde 10-12 günde millet, yani 2000-2500 tane sandık olması lazım şu an. Ben videoda söylediğim gibi biraz rahatsızlandım. Bu sebeple oyuna pek girmek istemedim. İnsan hasta olunca canı bir şey yapmak istemiyor. Şu kamp sandıklarını en sona saklayacağım. Orada bir şey göstermek istiyorum size. Bu yeni gelen şeyden geldi bunlar. Sezondan. Birazdan gösteririm onu da. Burada ne vardı? Şu klikleri bir divan yapamadım ya. Daha hala saçma sapan item geliyor. Bir tane klik verdi. Güzel. Başlık. Keşke ikisini aynı vermeseydi. Bende zaten sarı olması lazım o başlık. Evet. Bunları da hemen hemen hepsini sarılamıştım ben. Tokenlere de bakmayacağım. Tokenler biriksin. Yöreler var ufak tefek. Bunların bazıları çok zor bulunanlar. Yani Atlantis yöresi farklı. Kamp yöresi farklı. Yani kamp dedim. Karahisar yöresi farklı. Daha sonra toplamadan gelen yöreler farklı. Etkinlikten gelenler. Hepsi farklı farklı yerlere şey yapıyor. Oyunu takip edemiyoruz artık. O kadar çok güncelleme, yenileme aldı ki. Şu konuya birazdan geleceğim. Şunu en son açacağım. Yani kamp sandığından sonra açarım muhtemelen. Mühürler verdi. Savunma, süvari, silahşör iyi. Öncekinden çok çok daha iyi en azından. Şunları açalım abi. Ele tutulu bir şey verdim, vermedi. Yani bana göre vermedi. Şimdi burada ben işe yaramaz dediğim zaman yanlış anlamayın. Benim için işe yaramaz. Size işinize yarıyorsa belki sizin için bulunmaz bir nimettir yani bu. Ben kendi adıma konuşuyorum hep. Ne var? Bak, 5 tane imparatorluk sandığı 3 verdi. İşte bu harika. Bu çok iyi oldu. Ben hemen hemen hepsini zaten kırmızı yapabiliyorum, imparatorlukların da. Bu eskileri ama yenileri değil. Yenileri keşke kırmızı yapsak. Ne verecek? Tamam, o olsun, hiç yoktan iyidir. Güzel. Şimdi bu kamp sandığını önce bir yüzlü açacağım, 2 tane. Bir şey göstermek istiyorum. 9 tane 7000'lik verdi.
Normalde az veriyordu. Video çekiyoruz ya, inadına 9 tane verdi. Bak burada da 4 tane verdi. 100 tane de 4 tane verdi. Yani 200 tane de 13 tane verdi ortalama. Abi bir de bunu 12 ile 12 ile açalım. Buna hiç vermedi. Bir daha açalım. 3, 12, 13 taneden 3 tane verdi. Hesaplıyoruz. 3 3 3. Yani video çekiyorum ya, inadına vermiyor. 4 5 yani o kadar sinirlendim, şimdi hepsini açacağım. 5 6. Yani eskiden şöyle bir şey vardı. Bu kamp sandıklarına 5 6 7 tane verdi. Eskiden bu kamp sandıklarını yüzlü açmaktansa 11 ile 12 ile açmak çok çok daha faydalıydı. Bilmiyorum, belki yeni gelen güncellemeyle kapatmışlar olabilirler, bunun farkına varıp. Bazı arkadaşlar da bunun videosunu yapmıştı veyahut da bazı yorumlarda belirtmişlerdi bunu. Yani eski arkadaşlar bilir, eski oyuncular bilir. 10 ile 11 ile açtığımız zaman her zaman daha fazla altın veriyordu. Örnek veriyorum, normalde e, 10 tane 10 sandıktan 10 tane veriyorsa biz bir açıyorduk. 11 ile 12 ile açıyorduk biz. Yani 15 tane, 20 tane bu şekilde alıyorduk şeyi, altına. Ama sanırım onu da kapatmışlar. Bakın ne gelecek. Bak bunda da 11 tane verdi. Yani illa defa ağzımıza tıkayacak ya. Kendi kendimizi rezil ediyoruz burada şu an. Oyun bize karşı gelmiş. Neyse açalım abi bunları da hızlıca. Daha şey yapacağız, biraz craft yapacağız. Bazı itemleri yükseltmek istiyorum. Çok önemli değil. Zaten buradan gelen altın geliyor. Bizim için önemli olan altın. Altın da var Allah şükür, zaten 9 milyonu var. 11 milyondu da biraz güç bastım. Biraz dedim de 1G falan bastım. Öyle çok ahım şahım bir şey yok. Şu imparatorluk şeylerine bakacağım. Biletlerine 9300 tane var. Yani bunu bu hafta bayağı bir uğraştım yani. Bu imparatorluk çekilişi biletlerine hep aktif olarak katılmaya çalıştım. Hepsini almaya çalıştım. 9300 dedik. Kaç yaptı? 11.000. Oo, hemen hemen 2K kasmışız. Çok iyi. Kraliyet çekilişine kadar 120.000 diyor. Bu da önemli benim için. Euro'ya da bakacağım. Hepsine teker teker bakacağım arkadaşlar. Video biraz uzun oluyor, kusura bakmayın ama bunlar benim için önemli yani. Bunların hepsini dediğim gibi 10-11 günlük bir zaman diliminde hepsini yaptık. Mimari planları boş ver, önemli değil. Şurada da var. Şunları kullanalım. 100 milyon. Birazdan iyileştirme yapacağız. Çünkü önceki videolarda bahsettim. Bir arkadaş beni vurmuştu. 51K'da bundan kasmışız. Güzel. Ne yapacaktık? Hemen yöreye bakacaktık. Hemen yöreye de yapalım hızlıca. Bir de oyunun bu yeni animasyonları beni benden aldı. Yöreye bakmadım ne kadar yaptığımı, tüh. Burada da bir 3-4K vardır herhalde. 16K oldu. Kalsın. Bu da beklesin. Şimdi iyileştirmede size şöyle göstereyim. Burada kalsın. Şimdi benim sette şu var. Bu toplama. Burada revir iyileştirmeye bastığınızda 960.000, toplam iyileşme 960.000 istiyor. Ama biz bunu giyersek, bakın burada ne diyor? Ufak ufak bitiyor. Revir iyileştirme maliyeti artı 44 diyor. Bak abi, 900'den 537'ye çekti. Yani daha az şey kullanaraktan yani aynı iksirle daha fazla iyileştirme yapabiliyorsunuz. Bunlar da lazım. Arkadaşım biri bana çok güzel vurduğu için geçen gün, CGG. Buradan ona tekrar selam olsun. Güzel vuruştu. Şunları alayım hemen hızlıca. Tamam. Hatta giymişken bunu da alayım. Emsalsiz veriyor muydu? Abi 10 emsalsiz, 13 emsalsiz oldu. 3 tanesi 3 tanedir.
Her zaman aynı mantık. Şunları da alacağım. Bu yeni sezonda bu evet 7 tane takmayı buradan aldım yanlış hatırlamıyorsam. 5 tane 2 tane de bir yerden gelmiş. Nereden geldiğini hatırlamıyorum. Jaguar geldi. Eski item. Çok da önemli değil. Şunları hemen şöyle geç yapalım. Ben sevmiyorum böyle kırmızı durduğum için. Takıntım var. Evet ne verdi? Şimdi mitik başlık vermiş. Klik başlığı. Bunlar eski itemler. Önemli bir şey var mı? Yok. Geç. Bu eski silahşör. Bu da bu da eskinin de eskisi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir şey var mı? Yok. Şu kuşatma. Bir tane sarı yapabiliyoruz. Başka önemli bir şey yok. Bunları basalım. Yani şu klikler gerçekten beni çok zorladı. Ömrümden ömür aldı desem yeridir. Ya para basmayınca da zor gelişiyor işte kale. Para bassak bir günlük işi vardı. Parasız oynamak daha zevkli. Arada bir zaten kendimi de sıfırlatıyorum dedim ya. Sırf ondan dolayı sıfırlatıyorum. Kendimi sıfır yani oyun oynuyoruz abi. Her gün aynı iş. Her gün aynı şey yapıyoruz. Uyan, oyuna gir, biraz akın yap, toplama yap. Biraz etkinlik yap, sohbet et. Yağma yap, kamp yat, uyu. Yağma yap, kamp yat, uyu. Ama kale sıfırlandığı zaman çok rahat bir şekilde yani çok rahat dedim bir amacınız oluyor en azından. Yani o amaç olmayınca oyunu bırakıyoruz. Benim çok sevdiğim abilerim de vardı. Zamanında bırakmışlardı oyunu. Neden bıraktınız diye sorduğumuzda abi yapacak bir şey kalmadı. Her gün aynı şeyler. Kamp yap, yağma yap, uyu. Kamp yap, yağma yap, uyu. Adamlar bir de kaleleri çok sağlam olduğu için bazı şeylere ihtiyaç duymuyorlardı yani. Evet, elle tutulur hiçbir şey çıkmamış. Her zamanki gibi. Şaşırdık mı? Yine hayır. Belki şurada emsalsiz pelerini ne alemde bilmiyorum da. Bu yenisi mi eskisi mi acaba? Eskisi galiba bu. Ona bakayım. Bu belki bir ihtimal yenisi olabilir. Bilmiyorum. Ama hepsini basacağım. Şimdi bir tane görev var. O görevi yapmak istiyorum. 60 tane ekipman imalatı yap diyordu. Geç abi. Yapabildiğim hepsini yapmam lazım. Çünkü o kadar çok birikmiş ki. Geçen bunların hepsi 80 tane mi 100'er tane mi neydi? Bastım hepsini etkinlikte. En sona bir tane sandık var. Onu açıp kapatacağım zaten videoyu. Zaten yeterince uzattım. Neyse ben bunları sonra tekrar basayım. Ben dediğim o şeye geleyim. Sandığı da açayım. Biz bu sandığı nereden aldık? Ben bu etkinlik kartını aldım. Neden aldım? Benim için önemli şeyler vardı. Sandıklar vardı. O sebeple aldım. Normalde almazdım ama bilmiyorum neyse gaza geldim. Şu Atlantis'in de özellikle istiyordum. Çünkü dediğim gibi onu mitik yapmak Divine yapmak istiyorum. Bir tanesini ama olmuyor. Divine olmuyor maalesef. Yapamıyorum bir türlü. Şeyden gelen itemler sezondan gelen 750 tane verdi o. Mis gibi. Güzel. İyi güzel. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ee, Anlatacaklarım bu kadar. Zaten çok verimli bir 10 günde geçmemiş. Çok güzel itemler çıkmamış yani fazla. Ben kendi açımdan söylüyorum. Güzel itemler çıkmamış. Ee, Yine de kutu açılım videolarına devam etmek istedim. Bu sebeple izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani beğeni gelirse daha da devam edeceğim. Hatta şey yapmayı düşünüyorum artık yani bu kadar çok kutu değil de sadece önemli kutuları bırakıp
Ondan sonra kutu açılım yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok bazı kutular gerçekten çok gereksiz. İşte mavi şey var, sandıklar, mor sandıklar falan. Onları önceden açıp daha sonra böyle yani 2000 tane kutu açılımı değil de 100 tane açalım ama elle tutulur bir şey olsun diye düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler.